2. Bölüm. Siyasete girişi. Viyana'da komşusu olan Dietrich Eckart vasıtasıyla Adolf Joseph Lanz ile 1914'te tanışan Hitler aynı yıl List Cemiyeti'ne üye oldu. Nitekim, Hitler'in kişisel kütüphanesindeki okültik kitapların 2. Dünya Savaşı sonrasında muhafaza edildiği ABD Kongre Kütüphanesi'ndeki kitaplarından yazarı Guido von List olan Deutsche Mythologische Landschaftsbilder adlı kitabın üzerinde sevgili Armanen kardeşim Adolf Hitler'e ithafı mevcuttur. Armanen tabirinin ilk olarak Guido von List tarafından ortaya atılmış olması ve sadece List Cemiyeti üyelerine ithafen yazılmasından ötürü Hitler'in List Cemiyeti'ne üye olduğu düşünülmektedir. Dünya Savaşı'ndan 2 yıl sonra Adolf Hitler, 31 Mart 1920 tarihinde ordudan aldığı resmi emirle sivil hayata geçti. Ünlü tarihçiler Alan Bullock ve Jan Kershaw'un ortaya çıkarttığı ve resmi olarak da bilindiği gibi Hitler aynı gün Münih'te ünlü Teuerstrasse adlı konuttaki 41 numaralı odaya taşındı. Bu odanın hemen yanında ise Thule Cemiyeti'nin kurucusu Baron Sebottendorf'un sahibi olduğu ve daha sonra Hitler'in üzerine hibe ettiği dönemin Almanya'daki en popüler milliyetçi gazetesi olan Völkischer Beobachter'ın ofisi bulunmaktaydı. Hitler, Sebottendorf'la Münih'te bizzat tanıştıktan sonra önce Alman İşçi Partisi'ne, daha sonra ise 555-7 üye numarasıyla Thule Cemiyeti'ne katıldı. Hitler Münih devrimine katılmış ve bir ara sosyalist bir aktivist olmuştur. Daha sonra Yüzbaşı Karl May başkanlığındaki Bayerische Reichswehrgruppenkommando NR4'te, yani Bavyera ordusunun istihbarat şubesinde eğitim alıp karşı devrim eylemlerinde bulunmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan ve Alman mağlubiyetinden sonra Hitler, hiçbir resmi eğitimi ve iş kariyeri olmadığı için mümkün olduğunca uzun süre için ordu içinde kalmaya çalıştı. Hitler bu sıralarda 1914'ten beri dostluk kurduğu ve manevi babası olarak tanımladığı Dietrich Eckart vasıtasıyla Nazilerin baş öğretmen olarak tanımladıkları Rudolf von Sebottendorf'un kurduğu ve Nazizmin doğduğu Thule Cemiyeti'ne üye oldu ve kısa bir süre sonra Nazilerin okültik lider olarak tanımladığı Adolf Joseph Lanz'ın 1905-1917 yılları arasında yayınladığı Ostara dergisini okumaya ve beyaz ırkın üstün olduğu düşüncesi, antisemitizm ve antikomünizm fikirlerine sahip olmaya başladı. Kış mevsimini Avusturya sınırı yakınlarında Traunstein'daki esir kampında gardiyanlık yaparak geçirdi. 1919'un ilkbaharında Münih'e döndü. Münih'te kısa süren Sovyet rejiminin sorumlularını incelemek amacıyla, 2. Piyade Alayı tarafından kurulmuş olan Tahkikat Komisyonu'na bilgi topluyordu. Hizmetlerinden dolayı Ordu Bölge Komutanlığındaki Siyasi Şube Basın ve Haberler Bürosu'nda kendisine yeni bir iş verildi. Ordu, tutucu görüşlerini yaymak amacıyla askerler için siyasi eğitim kursları açtı. Hitler bu kurslardan birinin dikkatli bir öğrencisiydi. Bir gün derste Yahudiler için iyi bir kelime kullanılınca hemen derse müdahale etti ve tam tersine Yahudileri kötüleyen uzun bir nutuk çekti. Bu sırada Yahudiler üzerine çektiği nutuktan üstleri çok memnun kaldılar ve onu Münih alayına Bildungsoffizier yani eğitim subayı olarak tayin ettiler. Başlıca görevi, tehlikeli fikirlerle, barışçılıkla, sosyalizmle ve demokrasi ile savaşmaktı. Böylece Hitler, söz söyleme yeteneğini denemek fırsatını elde etti. Çünkü söz söylemek, kendi görüşüne göre, başarılı politikacılığın ilk şartıydı. 1919 yılının Eylül ayında bir gün Ordu Siyasi Şubesi'nden bir emir aldı, Münih'te Rudolf von Sebottendorf'un kurduğu Thule Cemiyeti tarafından kurulan Alman İşçi Partisi adında küçük bir siyasi grubu inceleyecekti. Hitler, incelemeye memur edildiği partinin toplantısındaki konuşmacılardan birini tanıyordu. Bir hafta önce, Ordu eğitim kurslarının birinde, Gottfried Feder adında bir inşaat mühendisinin konferansını dinlemişti ve bu konferanstan çok memnun kalmıştı. Feder'in bu parti toplantısındaki konuşması bittikten sonra Hitler kalkıp gidecekti. Bu sırada bir profesör ayağa kalktı ve Feder'in ileri sürdüğü fikirlerin doğru olup olmadığını ele aldı.
Bavyera'nın Prusya'dan ayrılmasını, Avusturya ile birlikte bir Güney Alman ulusunu teşkil etmesini teklif etti. Bu fikir o sıralarda Münih'te çok yaygındı. Ama bu fikrin burada açıklanması Hitler'i çok kızdırdı ve ayağa kalkarak verdiği cevap o kadar sert oldu ki dinleyiciler şaşkın yüzleriyle bu bilinmeyen genç konuşmacıya bakarken, profesör salondan çıkıp gitmişti. Dinleyicilerden biri Hitler'in yanına koştu ve eline küçük bir broşür sıkıştırdı. Bu kişi demircilik işiyle uğraşan Anton Dreckler'dı. Dreckler'e nasyonal sosyalizmin siyasi teşkilatlanma açısından gerçek kurucusu denilebilir. Hitler, ertesi gün kendisine gönderilen Alman İşçi Partisi'ne kabul edildiğini bildiren bir kartı alınca çok şaşırdı. Hitler aslında kendi partisini kurmak istiyordu. Bu yüzden bu fikrini bir mektup ile bildirmek üzereyken içinde bir merak uyandı ve çağrıldığı komite toplantısına gitmeye ve kendilerine neden partilerine katılmak istemediğini şahsen anlatmaya karar verdi. Toplantıya gitti ve iyi karşılandı fakat katılmama isteğini söyleyemedi. Toplantıdan sonra kışlasına döndü. 2 gün boyunca uzun uzadıya düşündü ve sonra bu tanınmamış partiye katılmaya karar verdi. Adolf Hitler böylece mühendis Gottfried Feder ve 6 kişi tarafından kurulmuş olan Alman İşçi Partisi isimli bir partiye 7. üye olarak katıldı. Normalde askere alınmış ordu personelinin siyasi partilere katılmasına izin verilmiyordu. Ancak bu durumda Yüzbaşı Mayr, Hitler Alman İşçi Partisi'ne katılmasına izin verdi. Dahası, Hitler'in orduda kalmasına ve haftalık 20 altınlık maaşını almasına da izin verildi. Hitler, 1920 yılının başlangıcında partinin propagandasını eline aldı. 24 Şubat 1920'de Alman İşçi Partisi'nin adı Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi olarak değiştirildi. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin taraftarlarına komünistler ve sosyal demokratlar tarafından küçümseme maksadıyla kısaca, Nazi, ismi verildi. Hitler daha sonra Mart 1920'de ordudan terhis edildi ve Nazi Partisi için tam zamanlı çalışmaya başladı. 1920'de Hitler ayrıca Münih bira salonlarında, özellikle Hofbrauhaus, Störnekerbrau ve Bürgerbraukeller'de konferans vermeye başladı. Parti konuşmaları ve toplantıları için kalabalığı sadece Hitler getirebildi. Bu zamana kadar, polis konuşmaları zaten izliyordu ve hayatta kalan kendi kayıtları, Hitler'in Yahudiler ve Versay Antlaşması gibi başlıklarla konferanslar verdiğini ortaya koyuyor. Yıl sonunda parti üyeliği 2000 olarak kaydedildi. 1920'de Emil Morris'in çevresinde küçük bir salon koruma ekibi oluşturuldu. Grup ilk olarak sipariş birlikleri olarak adlandırıldı. Daha sonra Ağustos 1921'de Hitler, partinin jimnastik ve spor bölümü olarak bilinen grubu yeniden tanımladı. 1921 sonbaharında gruba Sturmabteilung veya SA adı verildi ve Kasım 1921'de grup artık resmi olarak bu adla biliniyordu. Birinci Dünya Savaşı sonrası Amerika'dan Almanya'ya dönen Ernst Hanefestein, 1922'de Münih'te Adolf Hitler'in bir konuşmasını dinleyip ona hayran oldu. Ernst Hanefestein konuşmasının ardından Hitler'e kendini tanıttı ve şöyle dedi: "Sizi çok popüler yapabilirim. Daha göze çarpıcı bir görünüşünüz olmalı. Örneğin Lenin'i düşündüğünüz zaman akla kel ve sakallı biri gelir. Çekici sayılmaz ama sizin için ayırt edici olmalı. Ayrıca neden partinizin bayrağı ve afişleri yok? Sizin büyük harfler ile isminizin yazılı fotoğraflarınız ülkenin her yerinde olmalı. Bir de konuşmanızı dinlemekten hoşlanacak yüksek sosyeteden bazı insanları tanıyorum. Sizinle tanışmak istiyorlar. Eğer ister iseniz sizi onlar ile bir akşam yemeğinde bir araya getirebilirim." Adolf Hitler, ilk siyasi kariyeri gittikçe yükselmekteydi. Hitler kendi ve partisinin imajını değiştiriyor ve böylelikle meşhur Hitler bıyıkları ortaya çıkıyor. Adolf Hitler, kavgamda şunları yazmıştır:
Şahsen gerçekleştirdiğim sayısız denemeden sonra şu şekilde karar aldım. Kırmızı bir zemin üstüne beyaz bir yuvarlak ve bu beyaz yuvarlağın içinde siyah bir gamalı haç. Yine uzun denemelerden sonra bayrağın ve beyaz yuvarlağın büyüklüğü ile gamalı haçın şekli ve kalınlığı arasında belirli bir oran saptadım. Hitler'in kavgamda belirttiği gibi bayrağın, seçim posterlerinin, pazubantların, madalyaların ve ordu ve diğer kurumlar için üretilen rozetleri üzerinde yer alan gamalı haç, Nazi propagandasının en çok tanınan simgesi olmuştur. Aryanlar arasında gurur kaynağı olan gamalı haç, Yahudiler ve Nazi Almanyası'nın düşmanları için korku uyandıran güçlü bir simgeydi. Sebotendorf, Hitler'in Almanya'daki en büyük propaganda aracı olan ve sahibi olduğu Völkischer Beobachter gazetesini Thule Cemiyeti riyasetine katılan ve Führer olarak seçtiği Hitler'in üzerine devretti. Bu arada Joseph Goebbels bu gazetenin tamamen parti bülteni halini almasını sağladı. Gazetede partisinin fikirlerini açıklayan makaleler yayımladı. Gazetenin patronu olan Hitler, partinin üst basamaklarına kadar ilerleyip 29 Temmuz 1921'de liderlik makamına geldi. Haziran 1921'de, Hitler ve Dietrich Eckart, Berlin'e bağış toplama gezisindeyken, örgütsel evi olan Münih'teki Nazi Partisi içinde bir isyan patlak verdi. Yürütme komitesi üyeleri rakip Alman Sosyalist Partisi ile birleşmek istedi. Hitler 11 Temmuz'da Münih'e döndü ve öfkeyle istifasını sundu. Komite üyeleri, önde gelen halk figürü ve sözcüsünün istifasının partinin sonu anlamına geleceğini fark etti. Hitler, parti başkanı olarak Anton Dreckler'in yerine geçmesini ve parti merkezinin Münih'te kalması koşuluyla yeniden katılacağını duyurdu. Komite bu isteğini kabul etti ve 26 Temmuz'da 3680 üye olarak partiye yeniden katıldı. İlerleyen günlerde Hitler, kalabalıklara konuştu ve gürleyen alkışlarla kendini savundu. Parti 25 maddelik bir program hazırladı. Bu programın ilk maddesi Almanya'yı Versay Antlaşması'nın getirdiği güçsüzlükten kurtarmaktı. Sonra da Hitler 1926'da taktik nedenlerden ötürü, bu maddeleri değişmez ilan etti. Alman vatandaşlığının yalnız Alman kanını taşıyanlarda olması gerektiği önemli başlıklardan biriydi.